Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekli böylesine güzel, yumuşacık, asla bayatlamayan nefis mi nefis bir poğaça tarifi hazırlıyoruz. İlk olarak poğaçanın hamurunu hazırlayarak başlayacağız. Bunun için bir paket yaş mayanın üzerinden bir yemek kaşığı toz şekeri ekledim. Ve yaş maya ile toz şekeri güzelce karıştırıyorum ki yaş mayanın aktifleşmesini hızlandıralım diye. Toz şeker ile mayayı karıştırdıktan sonra birkaç dakika aktifleşmesi için bekletiyorum ve gördüğünüz gibi maya güzelce eriyor, köpük köpük aktif bir hale geçiyor. Şimdi mayayı aktifleştirdikten sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Ve sıvı malzemeleri spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Poğaçamıza yumuşacık dokusunu verecek bir şişe maden suyunu ekliyorum şimdi. Ve sıvı malzemeleri tekrar güzelce karıştırıyorum. Maden suyunu ekledikten sonra köpük köpük olduğu için köpüğü sönünceye kadar iyice karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş ununu ekleyerek poğaçanın hamurunu hazırlamaya başlayalım. Elimle yoğurabilecek kıvama gelinceye kadar ben spatula ile karıştırarak poğaça hamurunu hazırlıyorum. Böylece hem maya çok daha güzel bir şekilde aktifleşiyor hem de böyle ele yapışma derdi olmadığı için hamur çok daha güzel kıvamlı oluyor ve çabuk toparlanıyor. Size de bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. 2 tatlı kaşığı da tuzu ekledikten sonra karıştırarak poğaça hamurunu hazırlamaya devam ediyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Kullandığınız unun markasına göre ekleyeceğiniz un miktarı değişiklik gösterebilir. Unu kontrollü eklemenizde fayda var. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Poğaçanızın hamuru ne kadar yumuşak olursa piştiğinde de o kadar yumuşacık kıvamlı bir poğaça elde etmiş olacaksınız. O yüzden sert bir hamur yoğurmayın. Yumuşacık kıvamlı bir hamur istiyoruz. Şimdi son unu da ilave ettikten sonra artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Poğaça hamuru toparlanıncaya kadar elimle yoğurup hazırlıyorum. Hazırladığımız sodalı poğaça hamuru artık hazır. Gördüğünüz gibi yumuşacık kıvamlı, güzelce toparlandı. Hemen şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Ele çok hafif yapışan ama böyle yumuş yumuş bir poğaça hamuru oluyor. Hazırladığımız poğaça hamurunun üzerini kapatacağım ve 1 saat mayalanması için bırakacağız. Hamur dinlenirken biz peynirli poğaçanın içini hazırlayalım. Bunun için biraz beyaz peynir kullanacağım ve beyaz peyniri böyle havlu kağıda sardım ve fazla suyunu alıyorum. Yarım kase kadar beyaz peynir, yarım kase İzmir tulum peyniri, yarım kase rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 kase kadar da maydanoz ekliyorum. Ben peynirli poğaça hazırlarken böyle içine farklı farklı peynirler kattığım zaman iç harcının daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden siz de böyle evinizde hangi peynirler varsa onları katarak peynirli poğaçanın içini hazırlayabilirsiniz. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Gördüğünüz gibi artık çok güzel kabarmış. Şimdi hemen hamurun havasını alalım. Ve ardından bu hamuru tezgaha alıp birkaç dakika yoğuracağım. Hem havasının gitmesi hem de maya kokusunun gitmesi için. Hazırladığımız bu mayalı poğaça hamurunu bir hamur kesici yardımıyla 8 eşit parçaya bölüyorum. Ve her bir parçayı elime alıp yuvarlayıp beze şekline getiriyorum. Şimdi hazırladığım bezelerden bir tanesini aldım ve önce elimle hafifçe genişletiyorum. Ardından merdane yardımıyla böyle dikdörtgen şeklinde açacağım hamuru. Ne çok kalın olacak ne de çok ince olacak. Orta kalınlıkta bir
hamur açmış olacağız. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Hamuru dikdörtgen bir şekilde açtıktan sonra böyle yuvarlak bir bıçak yardımıyla ince şeritler halinde gördüğünüz gibi hamura kesikler atıyorum. Eğer elinizde böyle yuvarlak bir rulet varsa eğer sizin de bu kesikleri yapmanız çok daha kolay olacak. Kesikleri tamamladıktan sonra hazırladığımız peynirli iç harçtan hamurun başına koydum. Güzelce kapatıyorum. Kenarlarını da sıkı sıkı bastırıp şöyle hafifçe içe kıvırdıktan sonra peynirli poğaçayı rulo şeklinde sarıyorum. Yağlı kağıt serdiğim 27 santimlik kelepçeli kalıbın içerisine hazırladığım poğaçayı yerleştiriyorum. Diğer hamurları da aynı şekilde dikdörtgen biçiminde açıp sonrasında kesiklerini atıp peynirini koyup kapatıyorum. Ve kelepçeli kalıbın içerisine yerleştiriyorum. Toplamda 8 beze hamur hazırlamıştık biliyorsanız. Ben 5 bezesini 27 santimlik kelepçeli kalıbın içerisine yerleştirerek pişirdim. Kalan 3 bezeyi de yine aynı şekilde bir fırın kabının içerisine yerleştireceğim ve o şekilde pişireceğim. Yani bu ölçülerle yaklaşık 2 tepsi peynirli poğaça hazırlamış olacağız. Şimdi ilk tepsi hazır. Onu yaklaşık bir 20 dakika üzerine kapatıp tepsi mayasına gelmesi için dinlendirdim. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı süt ve 1 yumurta sarısını karıştırıp fırça yardımıyla sürüyorum. Poğaça mayalandığı için üzerine yumurta sarısını sürerken lütfen bastırmayın ki mayası inmesin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar bu güzel poğaçayı pişiriyoruz. Şimdi size hazırladığım ikinci tepsi poğaçayı da göstermek istiyorum. Onu da aynı şekilde 15-20 dakika tepsi mayasına gelmesi için dinlendirdikten sonra üzerine yumurta sarısını sürdüm. Ve önceden ısıtılmış fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi hemen hazırladığımız bu yumuşacık kahvaltılık peynirli poğaçaların dokusunu size göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz güzel yumuşaklığı var. Üstü hafif kıtır ama içi yumuşacık oldu. Çok güzel bir şekilde kabardı. Böyle tel tel ayrılan bir poğaça ve asla bayatlamıyor. Eğer bu poğaçadan hazırlarsanız 2 tepsi fazla olur diye düşünmeyin. Bayatlamayan bir poğaça tarifi olduğu için ertesi güne ya da bir sonraki güne gönül rahatlığıyla tazeymiş gibi afiyetle yiyebilirsiniz. Tel tel ayrılan yumuşacık peynirli poğaça tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.